Herkese merhabalar değerli Forward TV izleyicileri. Yine sizlerle birlikteyiz. Tabii dizi gündemi söz konusu olduğunda dizi ve televizyon. e, Ben uzun süre bu konuda yazarlık da yapmıştım ulusal basında ama dizilere olan ilgimin biraz daha sosyolojik sebeple şu sıralar. Tabii ki söz konusu olan da Kızıl Goncalar. Kızıl Goncalar'dan e, yine eleştiriler ve gelen işte yayın yasağı etrafında bir değerlendirme yapacağım. Ancak benim yapacağım değerlendirme biraz daha satır arasını görmeye yönelik. Yani toplumdaki işte o basit ana hatlarıyla işte şöyle oldu da bu sebeple yasaklandı şeklinde bir değerlendirme değil. Çünkü kimse ayrıntıyı görememiş. Kusura bakmayın. Benim gördüğüm ayrıntıyı görememiş. Yahut da gören görmek istememiş. Şimdi dizi etrafındaki gelişen olayları şöyle bir özetleyelim. Neydi olay? İddiaya göre dizide bir veya birkaç cemaat, tarikat, vakıf neyse e, eleştirildi. Bunlara eleştirel bir bakışla yaklaşıldı. Ve bundan rahatsız oldular. İşte vatandaşlarımız arasında bu gruplara sempati duyanlar veya bizzat içine dahil olanlar rahatsızlıklarını dile getirdiler. Milli ve manevi değerler aşağılanıyor diyerek bu gerekçeyle şikayetler yapıldı. İşte rütüye şikayetler yapıldı. Bu şikayetlerin yoğun baskısı sonucunda dizi işte ceza aldı, televizyon ceza aldı ve böylelikle dizinin akışı akamete yani durgunluğa uğratıldı, durduruldu diyelim. Buraya kadar tamam ana hatlarıyla böyle. Peki gerçekten olayın aslı bu mu? Değil. Neden değil? Çünkü bakın bir meseleyi etraflıca her kesimleri içine alarak sosyolojik açıdan okumazsanız böyle kalırsınız. Ve herkes işin bu tarafında kaldı. Şimdi şöyle bir yorum çıktı. Bakın gördünüz mü? İşte cemaatler ne kadar etkili, tarikatlar ne kadar etkili. Bir baskı yaptılar, hemen diziyi susturdular. İşte öbür taraf ne dedi? İşte bizim milli manevi değerlerimize bu şekilde saldırırsan bedelini böyle ödetiriz. İşte siz Müslüman mahallesinde salyangoz mu satıyorsunuz dedi. Bu iş böyle bitti şeklinde olayı okursanız hiçbir zaman geçmişten ders çıkaramaz, geleceğe de tedbirli gidemezsiniz. En büyük sorunumuz zaten okumak bizim. Oysa olayın aslı tam olarak şuydu. Bunu söyledikten sonra oyuncularla ilgili bir iki bir şey söyleyeceğim. Üç ayakta okumak lazım değerli arkadaşlar bu olayı. Yani Kızıl Goncalar olayını üç ana başlıkta okumak lazım. Birincisi herkesin bildiği, kolayına geldiği mesele. Cemaatler, tarikatler ve e, buna karşı olanların kavgasındaki sonuç. En basit. 2, 28 Şubat. 3, İmam Hatipler. Bu başlıklar altında bu diziyi okuyamazsanız bu tiyatroya inanır geçersiniz. Çünkü olay sadece işte iki üç tane dini yoruma bağlı e, işte İslam yorumu üzerinden gitmiş grup ve meseleye seküler açıdan yaklaşan senarist arasında cereyan etmiyor. Ne demek bu? Önce diziyi bir kere ayrıntılı okumak gerek. Ne demek Onur Akbaş? Dizi, kitap mı da ayrıntılı okuyacağız? Her video, her sinema kitaptır arkadaşlar. Bunu ben söylemiyorum. Konuyla ilgili kuramsal tespit yapan akademik kalemler söylüyor. Şizeyi de buna dahil edebilirsiniz. Her video çağımızın kitabıdır arkadaşlar. Her sinema, her görsel çağımızın kitabıdır. Ve siz bu kitabı ayrıntısına göre okuyamazsanız böyle kısır masallarla olayları anlar geçersiniz. Tabii bundan önce birazcık normal kitap okuma alışkanlığına da sahip olmak lazım. Evet, gelelim biz önümüzdeki kitaba. Yani Kızıl Goncalar senaryosuna. Ne vardı bu dizide? Bu dizide şu vardı. Kırsaldan gelmiş veya taşradan gelmiş ama bu taşrada hakim olan din görüşüne bağlı bir dini gruba mensup olmuş
ve kendisini İstanbul'da o grubun limanına atmak suretiyle geçimini de sağlayabilmek, barınmak için o grubun artık çağdaş bir feodal yapı, mimari açıdan söylüyorum, feodal yapının içerisine kendisini atmış bir kişiden bahsediyoruz. Bir kişi ve ailesinden. Tabii bu vesileyle neye mercek tutulmuş oluyor? O din grubunun, din görüşünün veya işte tarikatın adı neyse, işte vakfın, grubun falan filan yaşam biçimine mercek tutuluyor. Ve sanki o mercek tutulurken seküler, çağdaş, modern, laik insanlarla aynı zamanda bu sıfatlara sahip olup bütün tarikat ve cemaatlerin kapatılmasının gerekli olduğunu sorgusuz sualsiz savunan bir kitleyle öbür tarafta bütün sekülerleri kafir olarak gören bir kitlenin iki kutuplu savaşı gibi okuyorsunuz olayı. Oysa bu senaryoda hiç öyle bir şey yok. Bu senaryoda ne var? Bu senaryoda farklı ara renkler var. Mesela ne var? Hala rolünde yani Birgül Tezel'i canlandıran İmam Hatip'te öğretmenlik yapan bir tipten bahsediyoruz. Karakterden daha doğrusu. Sevgili Sitare Akbaş'ın canlandırdığı o başarılı karakter. Örnek bir İmam Hatip öğretmeni. Ve hem aydınlanmayı yakalayabilmiş, İmam Hatiplerin asıl hedefi, e, aydınlanmayı yakalayabilmiş, hayatın realitesini yakalayabilmiş ama manevi değerlerinden, Kur'an perspektifinde ve sünnet perspektifinde kopmamış, bir yere ait olmamış ve sadece İslam söz konusuysa ana kaynaklara yönelmiş ama meselenin rasyonel ayrımının farkında ideal bir İmam Hatip öğretmeni. Mesela Birgül Tezel. Ve dizide bir görüntü var ilk bölümde. Ne var? Birgül Tezel'in hayatına yaklaşırken yani e, yeğen Zeynep Tezel'in e, üzerinden sevgili Stare Akbaş'ın canlandırdığı Birgül Tezel üzerinden bir değerlendirme yapılırken bir sahne görüyoruz. Ne sahnesi? Orada bir okul var. Orada bir okulun amblemi var. O amblem neyi gösteriyor? Tam tipik bir İmam Hatip armasını gösteriyor. Dolayısıyla bu dizide bütün bu çatışmadan ayrı olarak bir İmam Hatip vurgusu var. Hatta övgüsü var. Dikkat ettiniz mi? Şimdi bu ayrıntıyı cebinize koyun, unutmayın, bekleyin. Size bir şey daha söyleyeceğim. Bir de bu dizide Zeynep Tezel yani sığınan gruba sığınan ailenin kızı olan Zeynep Tezel, sevgili Mina Demirtaş'ın çok güzel canlandırdığı Zeynep Tezel üzerinde ne yapıldı ikinci bölümde? Hiç dikkat ettiniz mi? 28 Şubat'ı e, savunan ve 28 Şubatçı tırnak içerisinde söylüyorum bir profesöre ne yaptı? Feminizm üzerinden ders verdi. Ne dedi? Yani bizdeki o efendi baba figürü yani grubun tanrısallık yüklediği o efendi baba figürüyle sizin aranızda bir fark yok dedi fizikteki mantık üzerinden giderek. Çünkü siz hangi düşüncede olursa olsun siz erkekler biz kadınların hayatını ve kıyafetini biçimlendiriyorsunuz. Birisi örtüye karşı çıkarak, birisi örtüyü savunup işte başa açıklığa karşı çıkarak. İkiniz de iki tarafta kadınlar üzerinden bir şekillendirmeye gidiyor dersini verdi. Açın o sahneyi benim anlattığım perspektifte bir izleyin. O dizide bambaşka şeyler var. İzlediğiniz zaman neyi gördük? Bir,
manevi değerler, özellikle dini meseleler söz konusu olduğunda her aydın insanın yapması gerektiği gibi bu işi okulundan, ilahiyatların belki hazırlayıcı e, kademesi olan okullarından, elbette devletin imkanlarıyla açılmış okullardan öğrenmek, dini rasyonel bir şekilde Allah'ın da Kur'an'da istediği gibi muhakeme ve akılla sorgulayarak öğrenen ve öğretilen, hatta bunun üzerine beyin fırtınası yapılan çağdaş okullarda, yani İmam Hatiplerde öğrenmenin önemine vurgu yapılıyor. İkincisi ne yapılıyor? İkincisi de 28 Şubat'ın gerçek manada sekülerizm değil, bir nevi seküler metafizik, ayrı bir seküler dinin yansıması olduğunu göstererek 28 Şubat eleştirisi yap. Toparlıyorum. Yani senarist iki yoldan da metafizik eleştirisi yapıyor. Bir, sekülere diyor ki sen rasyonel olduğunu iddia etmekle, seküler olduğunu iddia etmekle, hayatta en hakiki mürşit ilimdir diye Mustafa Kemal'in arkasında olduğunu, Atatürk'ün arkasında olduğunu iddia etmekle Atatürk'e tanrısal anlamlar yüklüyorsun farkında olmadan. Atatürk'ün en sevmediği şey. Çünkü o aklı ve bilimi sever. Ve oradan bir metafizik yaratıp başkalarının hayatını şekillendiriyorsun. 28 Şubat'ta bunun bir cilvesiydi. Ve bunu yaparken gericiliği ortadan kaldıracağım diye din adına, maneviyat adına bütün müesseseleri ezdin geçti. Asıl ezilmesi gerekenleri unutarak onların palazlanmasına sebep oldu. Ben böyle okudum senaryoyu. Sonra da dönüyor dindara, diyor ki dindarlık gayreti içerisinde olana, kitabının bilmem kaç yerinde efela ta'kulun veya tefekkür kelimeleriyle düşünmeye, sorgulamaya sevk eden dinin mensubuysan sorgulamayı öğreneceksin. Ama sen de yeryüzünde, kainatta cennete aday tek varlık olarak kendini görüp başka yaşantıları tekfir etmeyeceksin diyor. Bu kutuplaşma üzerine. Peki bu dizinin yasaklanmasının alt metnini nasıl okumalıyız? Şöyle, yani ceza alması şöyle okundu herkes tarafından. Bu bir tarikat ve seküler kavgasıydı. Tarikatlar galip geldi. Ha ha ha. Hiç de öyle değil. Bu aynı zamanda bu senaryo 28 Şubat'la kavga eden bir senaryoydu. Bana mesela birisinin 28 Şubat 1000 yıl sürecek sözünü hatırlattı. Acaba gerçekten 28 Şubat 1000 yıl sürecek mi? Sonra bana şunu hatırlattı. İmam Hatip vurgusu yapılan bir dizi neden bu kadar baskı altına girdi? Şikayete uğradı. Dikkat ederseniz 28 Şubat'ta en ağır darbeyi tek bir dini kurum yedi. Onlar da İmam Hatiplerdi. Başka kimse yemedi bu darbeyi. Anlayan anlasın. Dedikten sonra değerli arkadaşlar. Bir de tabii bununla ilgili e, ha ben bu arada İmam Hatip mezunu falan da değilim. İmam Hatip'te okumadım. Yani İmam Hatip geçmişim yok. İmam Hatip'te okumadım. İmam Hatip öğrencisi değilim. Ben sosyolojik bir okuma yapıyorum şu anda. Ve hiçbir şeyin gönüllü savunucusu değilim. Meseleleri sizin okumadığınız yerden okumaya çalışıyorum. Ya da birilerinin okuyup da işine gelmediği. Aslında farkında olmadan bu dizinin ceza almasıyla 28 Şubat galip geldi. Farkında olmadan İmam Hatip düşmanlığı galip geldi. Dedikten sonra şunu
Ee, Bir de başka yorumları sizlerle paylaşayım. Çünkü bu videoyu çekmeden önce başka yorumlara da baktım. Mesela şöyle eleştiriler gördüm. Bunlar bana ait değil. Adamlar şunu diyor. Mesela kardeşim bu memlekette yani aşkı memnu oldu. Adam yengeyi götürdü bu kadar yankı uyandırmadı. Efendim e, sözde dini bir mesele üzerine yine yani şöyle söyleyeyim muhafazakar seküler çalışması üzerinden bir şey yapıldı. İki kişinin sebebiyle dünür ayağına millet birbirine yürüdü. Götüren götürene kimse bir şey demedi. Gündüz programlarında adam milletin ortasında program sunucusuna hallendi. Ortalık ayağa kalkmadı. Aldatan, aldatılan kimin eli kimin cebinde gündüz programlarında ağırlandı. Ortalık ayağa kalkmadı. Yani ahlaka bu kadar mugayir davranan sadece Kızıl Goncalar mıydı? Sorusunu soranlar var. Ben elçiyim, elçiye zeval olmaz. Mesela e, orada ahlaka mugayir bu saydıklarım kadar ne vardı? Ha ben kendi adıma söyleyeyim. Diziye baktığım zaman ne milli, ne manevi, ne de seküler tarafım. Üç tarafında da beni incitecek bir şey görmedim. Ben hiç incinmedim. Ki ateist değilim. İslam düşmanı değilim. Aynı zamanda Cumhuriyet düşmanı da değilim. Gerçek yaşamda rasyonel e, tedbirlerin en iyi şekilde alınacağı yer Atatürk ilke ve inkılaplardır. Ama seküler anlamda da incinmedim. Demek ki bu diziyi mağlup eden ya da bu dizide kusur ortaya koyan ya da kendisini gösteren kusur milli ve manevi değerlerimize ters gelen şeyler değil. 28 Şubat'ın devam eden hesaplaşması. Ve anlıyorum ki İmam Hatip'in ve ideal bir İmam Hatip öğretmeninin kendinde şekil bulduğu bir Gültezerlerin olduğu bir dizi susturuluyorsa 28 Şubat hala devam mı ediyor? Buradan bu sonuca mı çıkacağız? Bir yakın tarihçi olarak söylüyorum. Ve ben 17 yaşında, 13 yaşında gazeteciliğe başladım. 17 yaşında 28 Şubat'la alakalı onlarca yazı yazmış bir insan olarak konuşuyorum. Anlatabildim mi? Yani öyle TikTok'ta şurada burada bol keseden yardıran bir insan olarak konuşmuyorum sizin karşınızda. Girin arşivlere bakın. 28 Şubat ben 28 Şubat'ta eleştirmiş bir adam. Yani o yüzden bu videoyu yarımından orasından burasından izleyip sonra kendi kendilerine yarım aklıyla kimse cihat ilan etmeye kalkmasın. Onlar klavye mücahitleri. Ama aynı şekilde e, 3-5 tane başyapıt veya klasik okuduk diye kendisini aydın sananlar da klavye aydınlığı yapmaz. Biz her fikrimizi kalemimizle ödedik. Anlatabildim mi? O yüzden ben yani şahsen yasal anlamda aydınlanma ve çağdaşlaşmayı hiçbir mecradan öğrenecek kadar küçük ve dini mübini İslam'ı da klavye mücahitlerinden öğrenecek kadar aciz ve gabi değilim. Herkes haddini bilsin. Dedikten sonra e, diziyle ilgili meseleyi bu tarafından okumanızı istedim. Biraz önceki sözlerim haddini bilmeden yorum yapan her kesimden yarım yamalak tipleriydi. Şimdi bunun dışında oyunculara gelmek istiyorum. Aslında oyuncularla ilgili çok şey söyleyeceğim de uzatmayalım videoyu buraya kadar. Nedir? Zaten çok bahsettim Sitare Akbaş'tan. İlk defa tanıdım. Bu dizide tanıdım. İyi ki de tanıdım. Bir de ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Bir de e, mesela Özgün Amal'dan bahsetmeye gerek var.
Nesini bahsedeceksiniz? Özgün Amal çıksın şurada oyunculuktan bahsetsin de biz de ağzımızı açıp ders diye dinleyelim. Hiçbir rolü yok ki hakkını vermemiş olsun. Hakkı. Bu role de o yakışırdı. Bu senarist mi buluyor bu oyuncuları? Tabii arada bunu görüşen birileri var mı? Ben bu işin işleyişini bilmiyorum ama şu oyuncu seçimine de bayıldım birader. Bayıldım. Yani bu kadar mı profesyonel olunur ya? Kim seçtiyse bu oyuncuları. Tabii kabul etmeleri de ayrı bir incelik. Mesela Levent Alkanlı'yı oynayan Özcan Deniz'e gelince. Severek ve bayılarak izlediğim tek dizisi. Neden? Öteki filmlerde, dizilerde başarısız mıydı Özcan Deniz? Sinema oyunculuğuna, dizi oyunculuğuna kimse bir şey diyemez. Sadece oynadığı roller benim dünyama hitap etmiyordu. O yüzden izleyemiyordum. Böyle bir rollerin entelektüel arka planı yoktu. Ama bu kadar entelektüel ağırlıkta bir senaryoda aldığı rol bana göre, yani Allah kendisine uzun ömürler versin, hayatının en müthiş rolünü canlandırıyor. Bu bana göre. O kendi görüşüdür, saygı duyarım. Bu benim naçizane görüşüm. Adam imza atmış ya yani. Zirveye imza atmış bu diziyle. Öteki oyunculuklarını beğenmediğimden değil. Canlandırdığı karakterler bana hitap etmedi. Ben Özcan Deniz'i bu karakterde tanıdım hakkıyla. Sonra bir de mesela abi bu Cüneyt Güneş rolünde Mert Yazıcıoğlu. Mert Yazıcıoğlu ile ilgili bir şey demek istiyorum arkadaşlar. Tam da bu Cüneyt tiplemesinde. Hele 2000 yok 2001 2001-2003 arası tam da bir Cüneyt tiplemesinde onun canlandırdığı karakterde çok yakınımda bir arkadaş vardı. Aynı yani Cüneyt'in canlandırdığı bütün özelliklere sahip ve mensup olduğu yer itibariyle de yani o arkadaşımın canlanıp böyle ekrana gelmiş gibi olduğunu düşündüm. Hakikaten en yakınımdan şahidim yani. Böyle bir tipin realitesine. Karakterin daha doğrusu. Ve Erkan Avcı, Sadi Hüdayi Güneş. Abi yani ne diyeyim bu adama ben. Hakikaten çok güzel. Bu rolü de bu adam yapabilirdi ya. Sevgili Erkan abi. Hele o sahne var ya. Hani işte her çağın bir fitnesi vardır. Bu çağın da fitnesi Peygamber Efendimiz'e ait oldu. Sevgili Peygamberimize, sevgili Resul'e, elçiye ait olduğu iddia edilen işte bir hadisi söylüyor. İşte bu çağın da fitnesi maldır buyurdu derken o maldır buyurdudaki vurgu, jest ancak o kadar yapılır. Müthişti. Hemen hızlıca ben yine diğer oyunculardan da bahsetmek istiyorum. Yani bunlar konuşalım arkadaşlar ya. Yani bu işin hem sosyolojik detayını hem de teknik tarafını konuşalım. Yani futbol tribünü gibi ucuz çekişmelerle gitmeyelim, harcamayalım bu diziyi. Hazal Türesan bir Atiye'de çok güzel hatırlıyorum. Yani önceki oyuncu, önceki performanslarında biliyorum da bir Hakk'ın mesela Atiye ile şimdiki bu dizide tanıdım. Hele Mert Turak. Abi Mert Turak seni öyle bir takip aldım ki ben sanatçı olarak. Yani sevgili Mert Turak. e, Harikaydı ya. Yani o rolü işte o taşradan gelmenin verdiği eziklik, o yani taşradan gelmenin verdiği eziklik derken şöyle algılanmasın. Ben bir taşra çocuğuyum. Taşrada olmak bir eziklik değildir. Ama bunu kendisinde hissetmek, bunu eziklik olarak gören bir kişi olarak karakter üzerinden böyle okuyorum. Yanlış anlaşılmasın. O işte yokluğun, o işte minnettarlığın, o mecburiyetin, o muhannete olan muhtaçlığın verdiği eziklikle onun ortaya koyduğu sapmalar ve iç derinliklerini hal ve hareketlerinde bu kadar yansıtan
Ve bunu da aslında eşi üzerinden çıkarmaya çalışan bir tiplemeyi de sevgili Mert Turak, yani ancak sen yapardın. Ee, Selen Öztürk'e gelince Hasna Güneş çok güzel. Yani ben onu e, TRT'deki bir dizide de çok başarılı, Yürek Çıkmazı dizisinde çok başarılı bulmuştum. Burada da mükemmel. Ne diyeceğim? Ben onun performansını değerlendirebilir miyim? Oyunculuğun dibine vurmuş insanlar. Ve üstad. Abi canlandırdığı rol itibariyle üstad. Ondan sonra sanatçılığı itibariyle üstad Şerif Erol. Ya şimdi var ya, öyle yani içinden çok şeyler geçiyor ki o canlandırdığı akademisyen tipi. 28 Şubatçı falan olabilir. O onun görüşüdür de. Biz hakiki akademisyenleri de ama hakkıyla akademisyen olmuş olanları da. Ben 28 Şubat'ın birazcık bitiminde üniversite okudum. Liyakatiyle akademisyen olmuşları da biz o dönemlerde gördük. O da ayrı mesele. Hani diyor ya, şimdi tabii biz böyle arkadaşlarla izlerken arkadaşlardan birisi buna tepki gösterdi. Böyle profesör mü olur ya? Hani işte diyor ya, ben profesörüm diyor ya. O dönemde yaşayan ve benim dersime girmiş, benim tanıdığım 2003'ten 2010'a kadar ki olanları kastediyorum. Her profesörün ben profesörüm deyip ağız dolusu kibirlenmeye yerden göğe kadar hakkı var. Çünkü onlar liyakatle profesör olmuş insanlardı. Onlar liyakatle akademisyen olmuş insanlar. Adrese teslim akademisyen değillerdi. Canlandırdığı rol itibariyle üstad diyorum. Oyunculuğu ve verdiği oyunculuğun hakkı itibariyle üstad diyorum. Şerif abi şapka çıkarıyorum. Bir şey de diyemiyorum başka. Burada tabii e, mesela inanır mısınız? Bu makyajla mı yapılıyor, nasıl yapılıyor bilmiyorum. İşin uzmanları daha iyi bilir. Mira Alkanlı'yı oynayan Esma Yılmaz'ı çevreme sordum. Dedim ki gerçekten bu Özgür Namalı'nın kızı mı? Mimikler, ağız yüz hareketi. Allah'ım bir de o hala cimcime hareketler. Ha, Özgür Namal'ın hık demiş burnundan düşmüş. Bunu makyajla mı yapıyorlar? Gerçekten arayıp buluyorlar mı? Yani biyolojik olarak da bu böyle mi bilmiyorum. Ama yani yaşı kaç onu da bilmiyorum. Müthiş bir oyuncu. Harika. Önü açık. Yani o tripler falan tam bir Z kuşağı. Ve tabii ki e, rol itibariyle e, Zeynep Tezer kendisini, yani rol kendi gerçek hayatını gölgeleyen bir rol olmuş. Yani gerçek hayatını gölgeleyen bir rol olduğu için yani onun gerçek hayatıyla rolü arasında bir bağ kurup bir karşılaştırmaya gidemem ama rolünü iyi oynuyor. Hande Alkanlı, Duygu Sarışın. Yani onunla bitireceğim. Ben onu tatlı küçük yalancılardan tanıyorum. Pilatesçi, yani başkası, yani pilates öğrettiği evin hanımının eşiyle evin hanımını aldatan rolde. O zaman herkes tabii rolü itibariyle biraz e, antipati toplamıştı ama yani Duygu Sarışın orada çok güzel oynuyordu. Zaten görür görmez tanıdım. Ya böyle bir aileye de Özcan Deniz'e de kardeş olacak ancak ne olur? Böyle bir tipleme. Mimikler harika. O yarı böyle cool. Ya babam işte diyeyim. Babayla arasındaki bu gerginliğe rağmen babam ya diyebilen, e, gerçeğini kabullenmiş ama aynı zamanda hayata rasyonel bakabilen e, bir seküler ailede Duygu Sarışın
Ben ilerleyen süreçlerde dizi devam ederse ilerleyen bölümlerde daha çok ön plana çıkacak kanaatindeyim. Ya şurada bir tane rolünü ya açıkçası bu kadroyu şöyle bir baktım eleştirmek için. Yani acaba ya şu şöyle olsaydı diyebileceğim ya da şu olmazdı da keşke şunun yerine şu olsa. Bence yani bilmiyorum bu oyuncu kadrosu bir kişinin seçimi değil gibi geliyor bana. Bunun üzerine heyet çalışmış abi. Bu oyuncularla ilgili oturmuş bir heyet çalışmış bana öyle geliyor. Bu kadar akıllıca seçim bir insanın işi olamaz. Eğer bir insanın işi ise de kıskanıyorum birader. Bu kadar zeki olunmaz. Ayıptır ya. Evet, esen kalınız.